you are the best client we can have. Anything can happen in this world, and I have to go back to my country. Know it. So you have to take a photo, and they can charge you like more money. Bir tanesini sildim bak. Evet, tamam. For the foreigners, please check all the documents. Please read your contract very well. Are you happy? Çilekleri yiyelim ama. Hadi beraber seç. Yeah, I have my question. First, let me thank you. Thank you so much. I mean, your mom is literally the most hospitable person I have ever seen in my whole life. The most helpful Turkish person I have seen in my whole life. And I want everybody to know that. Thank you, but we don't have to translate it, right? Please do so. Okay. Çok teşekkür ediyor. Hayatında gördüğü en misafirperver insanlardan birisin Türkiye için ve en yardım eden kişilerden biri oldun bu süreçte Serbi için. O yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. İçimden geliyor. Yapacak bir şey yok. No problem. Okay, so let's start right away because actually we are making this video to help all the foreigners, Yes. Either Iranian, Nigerian, Pakistani, Afghans, Afghanistan. anyone that is coming to Turkey to know more about the law, okay, when they want to rent a house. So let's start it with the most important one. Like, will you rent a house to a foreigner yourself? I mean, if you have a house. And as a local, what is important to you when you want to, rent a house to a foreigner? What kind of, characteristics do you look for when you want to do it? Bir evin olsaydı bir yabancı evini kiralar mıydın? Ve bunun ötesinde yani buralı olan biri olarak yani Türkiye'den gelen biri olarak aradığın özellikler nedir bir yabancı kiracıda? By the way, she also owns a estate agency in Ankara. So maybe she will look in the way that the real estate agencies are looking. So I think these are her thoughts and also this is her job actually. Yes, go. Evet. Burcu'nun söylediği benim işim bu. Ankara'da bir emlak ofisim var. Bunda dikkat ettiğimiz şeyler nelerdir? Bir yabancı için konuşuyorum. Şimdi her ülkenin kuralları biraz farklı. Benim İranlı da müşterim var. Özellikle İranlılar çok fazla müşterim var. Kiracı olarak konuşuyorum. Mal sahiplerim de var İranlı olup. Türkiye'de yerleşmiş İranlı müşterilerim de çok fazla var. Buna karşılık diğer ülkelerden de tabii ki müşterilerim var. Buradaki en önemli şey kiralama yaparken öncelikle işim için konuşuyorum. Mal sahibine hani bir yabancıya verir misiniz diye soruyorum. Ama bu birazcık seneler içinde güven oturtmayla ilgili. Mal sahiplerim eğer sen güveniyorsan tabii ki verebilirsin diyor. Onu veriyorum. Bu arada ama ne iş yaptığını soruyorum. İşte ülkede ne kadar kalacağını soruyorum. İşte Türkiye'de çalışacak mı, okuyacak mı bunu soruyorum. Tabii ki yabancıların çoğunun diyeyim. Şimdi normal kiralamalarda biz Türk vatandaşından kefil istiyoruz. Bunu anlatmak yabancılara bizim için oldukça zor. Okay. So the most important thing when she wants to, let's say, highlight that she also has clients from Iran, a lot of clients, both as like rent, who wants to rent, and also both for landlords. So she knows the two sides of this foreigner stuff. And she says the most important thing is being trustworthy. So when, of course, in time, the landlords of hers gives her the, let's say, the limit to trust. And also she says, I am searching what they are doing as a living, let's say the jobs. For example, like you teachers, she says, okay, no matter what,
But of course, the second thing also comes in the spot in this point. It is the how long they will stay in Turkey, because this is also becomes the most important thing when you want to hire or rent a house in Turkey. And Yeah, I'm sorry to interrupt you. I heard that some people actually come, rent the house, and then after 3 or 4 months just go away without, I mean, saying anything, without informing anyone. yes, they do. 1 minute. And also, she said during her talk, the countries have their own, let's say, laws sometimes. For example, your country and my country, or maybe in Afghanistan and Turkey. So it depends on the country relationships also, because you know this process, and we've been together actually with you this process, and it is, let's say, changeable to the countries of course. Diyor ki o da, ben de bunu duydum. Yani biri geliyor, evi kiralıyor ama mesela bir 2-3 gün ya da birkaç hafta kalıp gidiyorlar. Ve bir şey söylemiyorlar buna istinaden. Bu da çok yaşanan bir şeymiş herhalde. Evet, böyle şeyler yaşanıyor ama şöyle bir şey var. Bunu biz baştan soruyoruz zaten. Şimdi 10 senedir bu işi yapınca artık bir şeyleri daha iyi anlıyorsun. Yani güvenir misin, güvenmez misin, doğru mu söylüyor, farklı mı konuşuyor, bunu anlayabiliyorum artık. İşte benim kriterlerim için, mesela ofisim için, sen bizim için çok iyi bir müşterisin. Öğretmensin, işte hani kızımdan dolayı olmasa bile ben seninle konuştuğum zaman ben sana gözüm kapalı daire verir miyim? Kesinlikle veririm. Çünkü konuştukça bunu anlıyorsun. Ama böyle yapanlar var mı? Var. O zaman ne yapıyoruz? 1 minute. She says that for me and for my office and for the people who works in my office, you are the best client we can have, because you are a teacher, you have a regular income, and when you talk, we understand that you're a good person, so you're not going to cheat us or the landlord. But there are of course some people who is not in this line, and in time, because she's been doing this like in 10 years for 10 years now, I got used to this. I know how to trust the people, and I can understand who not to trust. But let's say somebody who is not trustworthy is in my office, so what we do now? Yes, go on. O durumda ne yapıyoruz? Bizim kontratlarımız 1 yıllıktır. Normalde 1 yıllık yapıyoruz. Ama soruyoruz bunu özellikle müşteriye. Diyorum ki işte ne kadar süre Türkiye'ye kalacaksın? 3 ay diyorsan okey. Zaten bizde günlük ya da aylık diye öyle bir şey yok. Benim firmamda yok en azından. Minimum 3 ay ya da 6 ay yapıyorum. Çünkü bu değişimle ilgili olan gelenler de var. O yüzden bildiğim için, bu tip şeyleri takip ettiğim için değişimle ilgili gelenleri biraz açık tutuyorum. Ama hiçbir zaman günlük olmuyor. Farz et ki 1 yıllık yaptık kontratı. Ama sen 1 yıldan önce 6 ayda çıktın. O zaman bizim kontratlarımızda şöyle bir şey yazıyor. Mal sahibini korumak adına. Eğer 1 yıl dolmadan kiracı çıkar ise biz diyoruz ki borçlar kanununa göre, kat mülkiyeti kanununa göre, ki şimdi borçlar kanunu oldu, o kanuna göre biz kiracıdan 45 günlük kira ve aidatı alırız. Eğer daireyi kiraya veremez isek. She says that I also follow this process because from Iran or any other countries, because you are Iranian, we are just giving the Iranian examples, but we are talking about the whole countries, not just for this. So there are a lot of students who's coming from other countries to visit Turkey sometimes, or they have education for the projects, and they go and come back. So they hire a house. She says my office contracts are for 3 months and 6 months and a year. All we have to do is like a year. We are, doing all of the contracts for 1 year. Let's say the client come and she said, okay, I'm here for 1 year, but something happened. Anything can happen in this world, and I have to go back to my country in the 6 months. So according to the law, borçlar kanunu, it's about like some, mortgage law, something like this. I don't know how to translate it in English. Is it the lease you're talking about? Yeah, it's like, let's say it's by the law, Turkish law, to protect the landlord and also
somehow the, let's say, estate agency, they can ask for the 45 days of the rent and also the aidat thing, you know. And if they can't, hire or rent that house to another one. So let's say, God forbid, let's say you have a contract for a 1 year, but you have to go back in the 6 months, and you come to my mom and said, this is the issue and I have to go back, and she is searching for a new candidate, let's say, and if she can find someone, so she's not charging anything. But let's say she couldn't find it, so she has a right, the landlord actually has a right to ask you for the 45 days of the rent and also the aidat. So this is what they do. Just 45 days. Just 45 days, yes. I think that makes sense. I mean, because I'm going for like 6 months earlier, and it's hard to find a new, tenant in that time. Yeah, so maybe. I think for the sake of the landlord, it makes sense. Yes. Something like this happening. Mal sahibi olmadan noter huzurunda ikisi imza atmadan oturum izni alamıyorlar. Evet. Böyle sıkıntı bizim için tabii Ankara dışında olan müşteriler için bize biraz sıkıntı yaratıyor. Çünkü şu an yeni şeyde bizim şeyimize göre İranlardan böyle bir şey istiyorlar. She wants to say that this is a new law actually because of your country and my country issues. Like the last 6 months since January, you have to take your contract to the notar with the landlord. With Birlikte. the landlord together. Yes, together to get the Kiracı ve permanency landlord'unuz of the permanent Eğer residency oturduğunuz için. permanent. The kimlik thing. The kimlik, the residency. Şey What do you veriyorlar, call it? Embassy'ye veriyorlar ya. You give it to the embassy, Turkish embassy, to residency. It is your residency, kimlik, your ikametgah, something. didn't Şey, So göçler nereye bağlılar? Göçler idaresi mi? You are related to Göçler Göçler İdaresi. idaresine izin almak için bir yere müracaat ediyorlar onlar. Çalışma izni var mı sen? Yes. Onun için the bilmiyor work olabilir. Yes. Çalışma izni olmayanlar oturum izni için bunlar Ha. her sene kontratlarını yenileyip o kontratlarını Göçler İdaresi sanıyorum oraya vermek zorundalar. It's for the Verdikleri ones zamanda who are not kiracı ve working. landlord dediğiniz şey birlikte imza atmak So when you zorundalar. are not working and you Çalışma have izni to olan için renew değil your contract or you want to have your contract, İranlılar için bu no matter geçerli sadece. what, just for the Iranians, you have to take your contract with your landlord to the notar and you have to, stamp it, and then you will give it to Göçler İdaresi and then they will have the residency permit. Oh, yeah. It has changed. I actually remember, even when I came here for my residence permit, they asked me to first get like my lease, okay, the one we Yes, signed, contract. and they wanted that contract first in order to Yes. give me my residence. Yes. Even for me, it was like that. Yeah, Yes. because in that time I didn't have a work permit. So Even though you were working actually. I still, school hadn't. Still, there was paperwork. So maybe going you on, also had that Yeah, I thing. had it. I actually had to do it. Okay. So shall we go to the next one? Yeah, go. Good. Well, the next question is, this is actually important. As a tenant, I want to know, am I done after signing the lease, the contract? And what are the things that I need to actually do after signing? Kira kontratını imzaladıktan sonra bir kiracı olarak yapması gereken şeyler nedir? Yoksa bitiyor mu? Yeah, here we want to know more about the bills, the electricity bills. Yani faturalar, elektrik All the things that I faturaları, need gaz to do. faturaları, yapması gerekenler neler? Şimdi Yani kontraktını aldı, kira kontraktını aldı ama ne yapacak? Yani gidip evini açıp oturabilir mi? Şimdi normal şartlarda yapması gereken şey, biz biraz daha farklı çalıştığımız için ben normalini anlatayım. Benim ofisim için konuşmuyorum bunu. Kira kontratıyla birlikte elektrik, su kullanıyorsa doğalgaz aboneliği yapacak. So first, you have to do gas, electricity and water bills. You have to be a member of the, let's say, Yeah, the this- company. Mhm. Because in Turkey, these are provided. Some regions have their, let's say, another company. They are related to the government again, but not really well governed. It's a tricky a bit. Yeah, because in my country, it's like as soon as you sign, It is finished. everything is yours.
like Hmm. water, electricity. Here, everything. no. But here, yeah, it's Here, different. no, you have to Burada go öyle and you olan da have to var, do it. olmayan da var ama o söylediğin şekilde çok az var. So she says in Turkey we have, but it is very little. So Mm. the majority of the thing is you go to the electricity, you go to the water, you go to the gas, you make the memberships, and you pay some amount of money actually to be the member of Garanti these as a guarantee. So you have to do it in Turkey. Mhm. Evet, elektrik, su, doğalgaz aboneliği yapıyorlar öncelikle. Ondan sonra taşındıkları zaman sadece dikkat etmeleri gereken şeyi söylüyorum. Evlerinin anahtar göbeği deriz biz, kilidini değiştirsinler. Ha. Bu çok önemlidir. Ne olur ne olmaz diye söylüyorum bunu. Artı şimdi herkes farklı çalışır ama ne olur ne olmaz diye eve girdikleri zaman evin mobilyalı ya da mobilyasız mutlaka fotoğraflarını çeksinler. Ha. Eğer mobilyalıysa her mobilyanın üstü atıyorum koltukta yanık olabilir, ne bileyim ben çamaşırlık kırık olabilir. Bunları mutlaka fotoğraflasınlar. Ellerinde belge olsun. So when you enter a house, there are two things that all of the tenants have to do it. Like she says, this is me and my office is working. This is the way we work because we are, yes, she is a bit different in this field, let's say. She is saying that I'm warning or giving like a suggestion. I'm suggesting all of my tenants, especially when they are women, you can change the locks of your house. So anything can happen. It's not about the country. So anything can happen. Yeah. Because yeah, even in my country we do it. I mean, we always change. So it's the locks. same. Yeah, it's the same. And the second thing, take a photo of the house in details. If it's furnished or it is not furnished, because sometimes as a document you have to keep it as a guarantee of yourself and also the landlords. So that I kept everything, as they were. Okay. Yes. Like nothing was broken. See, this is okay. Oh, cool. Maybe some burns on the couch Yeah. were there, but you just noticed it and landlord didn't know it. So you have to take a photo, or let's say you have to take yourself into guaranteed way. So Okay, and also, can you tell us a little bit more about the whole process of renting a house? I mean, all the different amounts of money that needs to be paid. bu rental süreci, yani kira sürecinde neler var? Mesela farklı bizim ülkemizde kiralar alınıyor. Paralar ödeniyor. Evet, farklı paralar ödeniyor. Şimdi de söyleyeyim, hani bir kiralamanın dikkat etmesi gereken diğer bir At the konuda. third issue she said. Diğer bir konuda çok dikkat etsin. Hani eğer ki abonelikler üstünüzde kalsın, böyle devam edin denildiği anda mutlaka girdiği gün sayaçların fotoğrafını çeksin. Ki eski kiracının borcu varsa yeni kiracıya yansımasın. Eğer öyle olur ise. So sometimes... Çünkü niye bunu söylüyorum? Maalesef ki ben bu işi yapmama rağmen maalesef ki bunu farklı kullanan arkadaşlarımız var mı? Yani bu işi farklı yöntemler var mı? Aman ne olacak o ödesin diyenler var mı? Var. Onun için de mutlaka eğer abonelikler üstünde kalacaksa, aboneliklerle kiraladıysa. So let's say sometimes here some people can think in the bad way. I don't want to say these because they No, are please from say my it, country, because, yeah. but that they can think in let's say the other way about the memberships. We were talking about gas, the water, and electricity. Sometimes they can say, just keep it on yourself. The memberships, keep it. And you can still continue on using for the former tenant. And in this case, she says, take the photo again. There are some numbers in, let's say, in Turkey, normally it's outside door of the left way. There are some, numbers with the thingy, you put it on here. And take that photo, because sometimes the bad people can use it more
and use it, and they can charge you like more money. For example, you are using just a 20 lira, but because of the former tenants, thing, you can pay like 100. So instead of this, just keep in mind, take a photo. Ve de mobilyalı kiraladıkları zaman mutlaka kontratın arkasındaki eşya listesi olur. Mutlaka eşya listesi koyarız biz. Hepimiz yani biz emlakçılar koyuyoruz. Onu tek tek kontrol etsinler. Yabancı. And also the fourth thing, when they hire a furnished house, like an apartment, please check the last page of the furniture list. So put a tick on it every time. Şimdi diğer sorusuna gelince. Next question. Evet. No, you ask something her. Şimdi burada biz Türkiye'deki emlakçılar hepimiz emlakçılar odasına bağlıyız. Bizim bir odamız var, emlakçılar odası diye. Ve ben özellikle bunu yabancı vatandaşlar için söylüyorum. Belgesi tam olmayan hiçbir emlakçıyla çalışmayın. Bizim hepimizin belgeleri var. Şimdi bizde kanunlarımız gereği şu anda benim bir ticaret ortağının verdiği bir belgem var. O olması gerekiyor. İşte emlakçılar odasının belgesi olması gerekiyor. Ruhsatımın olması gerekiyor. Mutlaka belgelerimizi kontrol edin. Ve her bölgenin emlakçılar odası bu bizlerin aldığı komisyonu farklı kılıyor emlakçıların. Mesela bizde Ankara'daki için konuşuyorum. Biz bir kira bedeli alıyoruz. Bizim Ankara Emlakçılar Odası bunu belirledi. So she says, you were asking about the process of renting. She says, I say this truly and deep in my heart especially for the foreigner clients, for the foreigners. Please check all the documents that they have, like real estate agency documents, because they have to be related to the trade, Ministry of Trades. There are some chambers, like estate chambers for each city and each region. So they have a license to open a estate agency. So when you want to hire or when you want to work with an estate agency, please check these documents, because these people are what should we ask for to see? Like there are documents, like Turkish documents. It's okay. It is hanged on the wall. It is hanged on the wall because it is a must that they have to hang it on the wall. So you will see it when you enter a real estate agency. You have to search for the hangings on the wall. So if there is no, you can ask like, are you related to the chamber of this estate agency? Question. Because the money that you're going to pay will differ from city to city and region to region. For example, she says, in Ankara, for my office, where I'm related to, we have the right just to take 1 month rent as a commission, like a helping fee. But here in Istanbul, you know it, they can ask for 2. So, but this has to be related to the chambers, the estate chambers. So they can't, ask you like, okay, you're a foreigner, I want 3. No, this is no. Ankara Emlakçılar Odası'na gidip de beni şikayet ettiği anda o parasını geri alabilir. Onun için de diyorum ki mutlaka evrakları tam olan yere gitsinler. İşte benim bildiğim İstanbul Kanuniyesi 2'dir. Bizimki Ankara'nın 1'dir. Ve mutlaka fatura istesinler. Zaten eğer adamın evrakları tam değilse fatura kesemez. Ben mesela bütün yabancı müşterilerime fatura kesiyorum. Niye kesiyorum? Çünkü onlar göç idaresine ya da sağa sola müracaat ettikleri zaman evet ben bu evi kiraladım bak bu da faturası diyorlar. So, yani ben resmi yapıyorum ama onun için diyorum o mutlaka o belgeleri kontrol etsinler diye. Şikayet etme hakları olsun. She wants to say this, checking the hangings on the wall, like the documents. Because the real estate agency, when gets the money from the foreigners, they have to pay a tax. Like what do we call, like when we the shop? Contract or the lease? No. When we shop, they give us a bill, like Yeah. The note. So they have the bill also. Yeah. They also have the bill. So let's say in Istanbul, it is by the law, they can charge you for the 2 rents
of the as a like a Are you commission speaking thing. about the security deposit or the commission The of the realtors? commission of the realtors. Ah, So let's two, say can ask for they two. cannot they can charge for you for 2 in Istanbul, but in Ankara it's just 1. Kanunen. So let's say you come to my mom and you ask, okay, I want to hire this house, and she said, okay, I'm asking for 2 commission for the realtor. She can't do it. So that's the reason she says check the documents that realtor have, because ask for your bills. When you have that bill, you can go to Göç İdaresi or anywhere in this, let's say, Emlak legal çantası. thing, or the What kind chambers. of bill is this we're talking about? normal bill. Like every time we do like the shopping, they also have that kind of format. When we pay the commission, we Yeah. should ask for the bill. That note. Yes. Yes, so that, hey, look, Göç İdaresi, I have this house and this is the commission I paid. So please check, because sometimes realtors or any somebody can ask for more than, let's say, 3 or 4, and now that time you will be the right, because you can say, okay, he charged me more, and they gave you back your money. From Göç İdaresi. Yes, Okay. or I don't know, anywhere Emlak else. çantası önce. Chamber of Estate Agency, something. Türkiye'de depozito olarak da kanunen mal sahiplerinin 3 kira bedeli isteme hakkı vardır. For the deposit, they can ask for 3 months rental. Hakkı vardır. Ama bunu ister ya da istemez. Fakat yabancı vatandaşlardan zaman zaman maalesef ki bazı emlakçı arkadaşlar ya da bazı mal sahipleri 2 kira bedeli istiyor mu? Evet istiyor, ama Ankara'da standartımız bizim tek bir kira bedelidir. Bazen ne yapıyoruz? Mobilyalı olduğu için biz senet alıyoruz. Seneti biliyor musunuz bilmiyorum. Do you know Onlar da var. senet? I don't. Oh my god, okay, it's good. Okay, Eşyalara karşın alınan bir garanti gibi düşünün. let's say when there is a foreigner, we're talking about the rental. Sometimes landlords or some realtors ask for more, like 3 months deposit or 2 months deposit or 2 months rental fee deposit, like this. But in Ankara, for my office, it is standard. We just take 1. But let's say it is a furnished house, so we have to have more deposit because of the furniture. That time we gave it senet. I don't know the English version of it, but it's like a guarantee paycheck. It's a guarantee paycheck. You sign it and it is legal. It's for a guarantee furniture? paycheck for the furniture. Okay. Kirayı da mutlaka, kirayla aidatı nasıl anlaşılıyor bilmiyorum. O kontratınızda yazar. Kirayı da mutlaka ve mutlaka ev sahibinizin hesabına kira bedeli diye yazarak açıklamasına yollayın. Benim fikrim, bir emlakçıya ya da işte eşine, dostuna, arkadaşına o kirayı yollamayın. Sorun yaşamamanız için. Ama açıklamasında da işte atıyorum Ağustos ayı kira bedeli, ne bileyim Eylül ayı kira bedeli gibi mutlaka açıklamasını onu yazın. So in order not to have some problems with your future, let's say, when you pay that rent, when you pay aidat, it is written in your contract. So stick to your contract. Don't send the money to landlord's friend's account or like a wife's account or mother's account. Don't do it. This is a big, let's say, It can be a mistake. It's a big mistake. Just send it to your landlord and stick it to your contract. And the second thing is, always write an explanation. Let's say September rent, October rent. Even if you have any blanks, give some dates to the months. Okay. Very good. So can I ask the next question? Okay. Here comes the serious one. Okay. First of all, Yes. how much can my landlord increase the rent every year? And if I cannot really find my landlord when the due date comes, then what am I supposed to do? Okay, is it renewed by itself? Do I have to leave the house? Yeah. Şöyle,
kontratları bitti. Kira kontratları bitti ve kira kontraktının yenilenmesi gerekiyor. Bir tanesini sildim bak. Kaan. Evet tamam. Şimdi sen buna devam et. Geliyorum Bye ben bye birazdan. Kaan. Bye bye. Dikkat et. Dikkat et. Evet kontratları bitti. Kontratları bitti. Yenilenmesi için ne yapması gerekiyor? Ve mesela ev sahibin yüzde kaç zam yapabilir? Ya da kira kontratı bitti. Hemen çıkması mı gerekiyor? Evi terk etmesi mi gerekiyor? Yani ya da kalabiliyor mu? Yasal hakları neler? Şimdi şöyle en önemli şey normal şartlarda bizler kira artışlarında kira kontratı bir yıl yapıyor. Bir yılın sonunda eğer kiracı evi terk etmeyecekse kontratlarına yazıyor bilmiyorum. Orada kontratta yazan çok önemli. Bir ay önceden haber vermek kaydıyla yazabilir. 2 ay önceden haber vermek kaydıyla yazabilir. Hani evi boşaltabilir, tahliye edebilir, yazabilir. Ona mutlaka ayrılması gerekiyor. Bu birincisi. So the first thing about this issue, read your contract because sometimes it can say in your bütün kontratlar farklı mı ya? Her bir estate agency'nin ayrı mı Normalde şeyleri? standarttır ben onu söyleyeceğim ama hani mutlaka bunların birini yazmamız gerekiyor bizim. Yani bir ay 2 ay önceden haber vermek zorunda diye yazmamız gerekiyor. Ama kanunen biz nasıl Türk vatandaşıyız, onlar da Türkiye'de yaşıyorlar. Normalde 2 ay önceden haber vermemiz gerekiyor kiracına. So every estate agency has like a format of contract. Ama kontratta bir ay yazar genelde. But in the contract, normally it is written like before 1 month, the due date. Please inform your landlord that you are going to leave the house or you're going to stay in the house. So the first thing, when you are, let's say, when your time is about to renew your contract, you have to read your contract very, very carefully. So because sometimes it can be written like, let's say, inform the landlord 1 month before, earlier or 2 months earlier. So please read your contract very well. Go on. Evet. Bunlar mutlaka yazar. Onun dışında eğer kiracı evi çıkmıyorsa, kontratını uzatmak istiyorsa, normal şartlarda kontratın süresi atıyorum 1 Eylül'de bitiyor. 1 Eylül'de bizim devletimiz tarafından açıklanan bir kira artış oranı vardır. Bu oran her ay değişir. Geçen ay 15.30 diye hatırlıyorum. Siz o oranda artış yaptığınız zaman kontratta farklı bir şey yazmıyor ise 15.30 oranında, %15.30 oranında artış yaptığınız zaman kontratınız otomatik uzamış sayılır. Tekrar yeni bir kontrat yapmanıza gerek yok. Ama şöyle bir durum var. İranlı vatandaşların diğer ülkeler için de sanıyorum aynı şekilde geçerli. Oturum izni için konuşuyorum. Çalışma izni olanlar için öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Kontratlarını yenilemeleri gerekiyor her yıl. Ve her yıl bulundukları göç idaresine ve embasy'nin adı ne? İran. Yok şeyin adı. Konsolosluğa vermek zorundalar. Benim bildiğim. Wait. So my mom says, let's say you're not going to leave the house and you will continue to live in that house. And you inform the landlord, everything went well. So if, this is a big if there is nothing changed in that contract, you can go on with your former contract. But let's say your contract is finished on the 1st of September. So you have to check the rate, let's say rate. The increase. The increase rate, I'm sorry. It's okay, come on. The increase rate, you have to check it because every day the government explains it. Every month, I'm sorry. So it is by the government. So they can charge you like, okay, today I'm going to charge you for 20% of rate. This is a big no. So you have to check the increase rate to that day on the 1st of September, for example, or on the 1st of October. It's up to your contract. And then for example, the 13th of August it's 15.30. It changes monthly. So every month it changes. Check the increase rate and then calculate it and then send it to your bank account, your landlord's bank account. So it is automatically renewed when you send the rent with the rate increase.
No, go on. But because of the Iranian people or any other, I'm not sure she says, but I'm sure of the Iranian clients. If they are not working, they have to renew their contract with the signatures because of the göçidars. You have to go and show you, hey, I am this year too. So I think it's because of Iranian, but maybe other countries can charge it too. She is sure of it. She is sure of the Iranian side, but she's not sure of the other countries. So sorry. Ama bu artış oranı kontratta şu da diyebilir. Tefe ortalaması diyebilir. %10'dan aşağı olmayabilir. %20 diyebilir. Kontratta ne yazıyorsa o oranda artış yapılır. Eğer bir şey yazmıyorsa devletin açıklamış olduğu her yıl yani her ay açıklanan kira artış oranında artış yaptığında anda onu zamlı yatırdığında kontrat otomatik uzamış sayılır. So this is the thing that I told you about is the first way. The second way in your contract, sometimes they can say you, tefettüfe we call it. It is something related to Turkish. Again, it's governmental things. And they can check the increase rate according to that tefettüfe. For example, my contract is related to that. So every year we are calculating the increase rate according to that rate. So it is in that contract. So she says, read your contract well, this is why. And when you send that, again, that increase rate with the new rent, it's automatically done. Another question. If, for example, my landlord says you have to leave the house, and then, for example, he says by the end of the month, I want the house and my contract is actually going to finish, right? Then I want to know if I cannot find a new house. What happens? Diyor ki, diyelim ki benim kontraktım bitiyor bu ayın sonunda. Ve benim ev sahibim de dedi ki, çık bu evden. Çünkü bana şey lazım. O zaman ne yapılacak? Kontratı bu ay sonunda bitiyor ve çık dediği zaman ev sahibinin ona mutlaka kontratta yazdığı süre ne ise 1 ay ya da 2 ay önce ne yazıyor kontratında ona göre onu önceden haber verecek. Haber verecek, o ona göre evini bulup çıkacak bu süre içinde. Normal şartlarda Eylül sonunda kontratı bittiği zaman kanunen mal sahibinin 45 gün öncesinden ihtar çekmesi gerekiyor. No, wait. So when your contract is about to finish, again you have to go back to your contract and check. So how many days earlier it's written in your contract. It's sometimes 40, sometimes 45, sometimes 30, but it has to be like a month or like a day explanation that he has to inform you. Servi, okay, our contract is about to finish, but I want you to leave the house. Let's say today is the 1st of September. I want you to leave the house on the 1st of October because it's written in your contract 30 days before. So you have to be informed. And also 45 gün önce mi? Mal sahibinin eğer kontratı yenilemeyecekse noterden ihtar çekecek 45 günlük bir süre tanınması gerekiyor ona. If your landlord says no, I'm not going to renew your contract, the landlord has to go to the notar and gives you a 45 days to leave the house, to find a house for you. So he will send something. Yes, we call it ihtarname. It's like an information page that you have been informed to leave that house in 45 days. And I heard something about, I want to know if it is correct or not. They said if the landlord doesn't want to stay himself, or close relative of him in the house, he cannot actually ask you to leave. Is that correct? Şunu sormak istiyor. Şöyle bir şey sormuşlar. Diyelim ki ev sahibi o evde oturmayacak veya herhangi bir yakın akrabası oturmayacak. O yani çıkmasını isteyebilirler mi? İsteyebilir. Onun tekrar noterden ihtar çekmesi gerekiyor. Kirayı artırmak için isteyebilir. Bunu satacağım deyip isteyebilir. Ama dediğim gibi bütün bunları kontratında yazan şeyler çok önemli. Yani kontratlarını bu hem Türk vatandaşı için söylüyorum, özellikle yabancılar için söylüyorum, mutlaka çok iyi okumaları ve çok iyi anlamaları gerekiyor. Yani mümkünse yapılan kontratlarını kendi dillerine, işte İngilizce, işte Farsça, hangi dilse
ona çevirip kendileri bir okusunlar. Ondan sonra imza aslında. My mom says, yes, they can do that because it's because of the increased rate or it's because of selling the house. It depends on the landlord's thoughts. She says again, if I were a foreigner, I am saying this, check your contracts. It's all written there. Let's say this thing happened and somebody called and landlord said, okay, me or my blah blah relative is going to sit in that house, live in that house, you have to leave the house. Again, notary thing is on the spot. So no matter what, he has to go to notar and say that, okay, I have someone in my house and I want her to move out. So I want to call it ihtarname, and they have to send you that ihtarname. It's an information document, legal information document, and they have to inform you somehow. Again, that 45 days is again on the spot. So you are not alone. Nobody can ask you and come, okay, leave the house in 3 days. This is no. Çık git diyemez. Yani No öyle bir one, şey no olmaz. one can So say from this. the time that he sends me that ihtarname that you Yes. said, I Your- have 45 days. Yes, Okay. but O it is 45 written gün in that önceden ihtarname. haber. Yeah, it is written in the ihtarname. You have to be informed. This legal thing is you have to be informed 45 days before you are going to leave the house. So no one can ask you, okay, I sell the house. You can go Öyle bir şey on that yapamaz. day. This Yeah, is no. actually, she's It's talking. common. Yeah, she's talking about what happened to me. Somebody called me and said that, okay, I have bought your house and you have to leave in a week. And yeah. Yeah, thank he God. was supposed. Actually, I waited him to be in that Sunday. Yes, I wanted because he said Yeah, you he said right on on next week Sunday. I'm going to live in the house. Yes, I'm going to live in that house. Come on, we are all Turkish people and we know that we can't enter a girl's house without permit. So it is, I was a bit disappointed to hear that because, we all want to help because as Turkish people, we are known to be helpful and to be hospitable. But this is the way you've been through made me look at it in the other way. So, oh my God, I was like, What is happening? what is happening? How can you say that? Yeah. And your landlord wasn't, in fact, Yani saying mesela it. kontratlarında yazması lazım. Daire boyalı mı aldı, boyasız mı aldı? Boyalı aldıysa boyalı teslim edecek. Boyasız aldıysa boyasız teslim edecek. So much details. Mobilyasıysa daire. Temizliği yapılıp mı teslim aldı? Depozitosundan temizlik ücreti kesilecek mi? Bunları yapıyor kesilmeyecek musun mi? peki sen? Ben yapıyorum. Yapmaz mıyım? Tabii ki yapıyorum. My mom. Bizim ofis biraz farklı çalışıyor diyorum ya. Yani ben böyle çok standart değilim. Yani mesela sen benim kiracım atıyorum. Mobilyalı ya da mobilyasız hiç fark etmiyor. Daire tuttu bana telefon diyor ki işte abla Elif Hanım her ne diyorsa ben burayı tuttum ama taşındıktan ben ona süre veriyorum. 15 gün süre veriyorum. 15 gün içinde bana bütün eksikleri bildir diyorum. Ha, sen Bana yapıyorsun diyor ki onları. tabii ben yapıyorum bunu ama bunu herkes yapmıyor. Ben Ha. böyle çalışıyorum. Musluğum bozuk diyor. Ben Servin'in musluğunu değiştirtiyorum. Ona sağlam evi teslim ediyorum. Ha çıkarken de o musluğuma sağlam alıyorum. Eğer Ha. bozuksa depozitosundan So kesiyorum. my mom says, Ya ben biraz farklı çalışıyorum diyorum ya. Benim biraz çalışma sistemimiz bizim ofis olarak biraz farklıyız I am biz. my office and my office Ama dikkat workers, etmelerini söylüyorum. Hani boyalı mı boyasız mı, we work temiz mi değil mi? in a different way. So we are not like the standards. Because to me, she says, the landlord trusts me and gives the house and I have to give the house to another one. So she has a system. When you hire a house from my mom's office, she says, I give 15 days, both for the landlord and both for the one who hired the house, the rented the house. It's for the, let's say, the painting, the broken issues of that house, or the taps sometimes. Water things, sometimes water can be a big problem in Turkey. Like the taps or maybe the toilet can be also a problem because of the way that people, No, I was the thinking former about the people time use. Yes. New one is going Yes, to so new tenants. you live in that house for 15 days and you make a list to my mom. No matter what, you're a foreigner or Turkish, it doesn't matter. You text it to her, or even you can come to her office and tell the details, and she fixes them. She, let's say, spends the money for this,
or the landlord spends the money for this. But when you leave that house, she asks from you to do that one. So she gives a control check. Do you have aidat thing in your country? Charges in some, actually, I think if it is a residence or a site like this, yes. But Like because- here, for example. Yeah, like here, we do have that, yeah. Eğer siteyse mesela onlar da alınıyor. Ama bizde tabii herkesten alınıyor bu aidat. Kim ödemeli bunu? Ev sahibi mi? Kiracı mı? İkinci sorusu da diyor ki yani mesela 300 liraya anlaştığınız bir aidatta 400 oluyor. Sonraki ay 450 oluyor. Onlardan fazla para istenmediğine nereye bakabilirler? Şimdi aidatı kiracı öder. Aidat is paid by the rent, the one who is living in that house, no matter what. So if you are the, let's say, tenant will be the one who's going to pay that rent. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bizim aidatlarımızda o sitenin ya da o bloğun, o dairenin nasıl oturuluyorsa bir yakıt sistemi var. Aidat artı bir sabit aidat diye bir şey vardır. Şöyle olabilir. Sabit aidat 300 lira üzeri yakıt bedeli denilebilir. Sıcak su bedeli denilebilir. Mesela. Bizim sitemizdeki Sizinki gibi mesela. Mesela dayınlarınki gibi. Anladım. Mesela. Ondan sonra. Ya da bizim ev gibi, bizim Ankara'daki evimiz gibi bizim sabit aidatımız var. Çünkü bizim evimiz kombili. Sabit aidat ödüyoruz. Ne yapıyoruz ama? Aidatlar kat mülkiyeti kanununa göre yönetimin aldığı karar doğrultusunda eğer yetiyor ise senede bir kere değişir. Ama ekstrem bir durum olup da çok fazla doğalgaza zam gelir ya da başka şeylere zam geldiği zaman bunu yönetim kurulunun toplantıya çağırma hakkı var. Bunu zam yapma hakkı vardır toplantı ile. Peki nasıl anlayacaklar? Nasıl anlayacaklar bunu? Aidat listeleri normal şartlarda apartman girişlerinde asılır. Bizdeki gibi mesela. Sizdeki gibi. Mesela orada ne yazar? Kiracı aidatı der. İşte 100 lira atıyorum ben. Ama ev sahibinin aidatı Ev var. sahibinin ayrıdır. O yatırım aidatına Evet, girer. bizimki de öyle Sizinki mesela. gibi. Yatırım aidatının içinde neler vardır? Apartmanın dış Boyası. cephesi. İşte mantolama, boyası. Eğer apartmanda şey varsa, su deposu varsa su tankının değişmesi. Bunlar yatırımdır. Çatı. Çatının tekrar yapılması, aktarılması. Bu yatırım aidatıdır. Ama asansör bakımı kiracıya aittir. Ama asansörün içinde Tuşun bir değişmesi. parça, tuşun değişmesi değil de nasıl diyeyim sana, ana mekanizmadan bir parça değişmesi, Onu çalıştıran bir şey. onu çalıştıran ve sürekli senelerce uzun kullanılacağı için o mal sahibine aittir. Ama kullanım yani mesela sahibi oturuyor, şimdi sen ya da burada oturuyorsun. Buranın apartman görevlisinin maaşı sana aittir. Çünkü bana hizmet ediyor. Çünkü sana hizmet ediyor. Bahçenin sulanması sana Bana aittir. yine. Sana hizmet ediyor. Ama mantolama başka bir. mantolama mal sahibine Çünkü aittir. bina bize ait değil. Aynen öyle. So, for the aidat, it's always there are two kinds of aidat in Turkey. One is the one for the tenants, like the ones for the gardening, for the if you have like a housekeeper for that one for its salary, or let's say for the elevator. This is for the tenants, but also this is the stable aidat we call it. But the other way, the landlords pay aidat also. So this is called let's say, how can I say it? It's another kind of aidat. So it is called, let's say, roof, or it's something about the building, maybe some painting about the building. So because you're not Asansör kabulünün have the değişmesi building, for mesela. example. You can't have the building. For this reason, these kind of things, maybe they fixed something. fixing something about the building, it's all about the, let's say, landlord. For example, if you have any water tanks in your neighborhood, it is about the So landlord. that is not something I will pay. It will be for the landlord to pay. Yeah, because it is about, this is not. Apartman girişlerinde yazar. Kiracı aidatı mal sahibi So, payı diye. for the Kiracı payı mal sahibi payı diye yazar. For your question, we're back to your question. How can I understand? Every month, for example, you can check our, let's say, the entrance. In the entrance, you will see like a built-in board, and you will see a list there, and all of the aidats are written there. Even us is there. So you can go as an example if you want to show it, because it is written there. By the way, we didn't pay the aidat.
But we will, we promise. Okay, so it is said this one is for the tenant, this one for the landlord. So it is stated two different ways. And in normal circumstances, normally we have the IDAS is raised, they increase the rate just once a year. But some like abnormal situations, like the too much usage of gas, too much let's paying money for the water, or the lack of money, so they can't pay it anymore, so they can charge you more about the aidat. But again, it's again written on the building, the entrance They of have the to building. announce. They have to announce. And also for the aidat, for example, this site, for this house we are living in, we are paying the, let's say, hot water, some gardening, and so security. So these are all included in our aidat. Yeah. But again, they are stated in that list. So you, when you go out, please show it so you can they can understand it much better. But for example, in her house, we don't have it. We just have a stable house because all of these expenses are coming from another part. So they don't have security, for example, so they are not paying it. They don't have hot water because they use something else for that. So it is changeable. I know. So you just have to check that list. Next question. That was all actually. If you have anything you This is want all? to, yeah, this was actually all of the questions I had. But if you have anything to add, you can add. Well, this is the first time that you and I have been this serious talk, and I'm nervous a bit. Yeah, if you want to give us any sort of advice, if Bir your şey mom wants var to. mı? Bir önerin var mı? Bir şey istiyor musun? Yani bir şey söylemek istiyor musun? Bütün Yani questionlarını tek ask söyleyeceğim yaptım. şey, özellikle lütfen kontratlarınızı çok çok iyi okuyun. Lütfen çok iyi okuyun. Yani orada çok küçük nüanslar olabilir ya da bizim kontratlarımız Türkçe yapılıyor çünkü. Siz imzaladıktan sonra onu vereceğiz. İşte İngilizce ya da Farsça içebiliyorsunuz. İranlıysanız ona. İşte hangi ülkenizse. Onun için kontratlarınızı çok iyi okuyun veya da yanınızda Türkçe bilen birini götürün. Mutlaka. Onu söylüyorum sadece. Haklarınızı hakikaten iyi bilin. Hani öyle kafalarına göre ben evi işte sattım. Sen hadi bugün 2 gün içinde çık demek gibi böyle bir şey olur mu? Bir kere bu etik olmaz. Yani insancıl olmaz, etik olmaz böyle bir şey. Bu hangi ülke vatandaşı olursa olsun. O yüzden mutlaka kontratlarınızı çok çok iyi okuyun. She is saying that please read your contracts very well. If you have any friend who is Turkish, please go with him or her. And also, if you have any chance, please translate your contracts to your own languages. It can be Farsi, it can be Nigerian, it can be English, it can be Korean, it can be anything. But please, if you have any chance, please make it translate and then sign it. Because there are some, little things that you don't pay attention when you translate. Is there, anything important that should be there and I have to check? Orada olması gereken ve onların kontrol etmesi gereken bir madde var mı mesela? Bu olmazsa olmaz. I'm not Mesela a en önemli lawyer, maddesi, I don't en önemli understand. maddesi mesela onlar için çok önemli bir madde. Daire satılırsa hangi sürede çıkacakları. Onun dışında kontrat erken tahliye söz konusuysa onların ne kadar önceden işte bildirmeleri gerekiyor. Kontrat erken tahliyesi. Kontrat uzatılacaksa oradaki artış oranı. Daireyi nasıl teslim aldılar? Boyalı mı boyasız mı? İşte mobilyalısı çalışıyor çalışmıyor. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Artı mutlaka dediğim gibi şimdi bizim Türkiye'deki kanunlara göre ben daire sahibiyim. Hesap numaramı veriyorum ya kiraları yatıracaklar. Benim veya eşimin adına olabilir bu. Ya da kızımın adına. Aynı soyadıyız çünkü biz. Bir aileyiz. Ona yatırabilir. Ama atıyorum benim soyadım Atakan, seninki kardeşler. Burcu kardeşler adına bir kirayı yatıramaz. Eğer yatıracaksa onu kontratta yazdırması lazım. Anladım. Ya bütün bunlar çok çok ucu açık şeyler çünkü. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani tahliye şartlarını iyi bilmeleri gerekiyor. Kendi haklarını ve mal sahibi haklarını. So she is saying that know your rights, because when you have the contract, know your rights. Read it well.
the most important for you, like foreigners, you have to know how many days earlier you have to be informed for leaving the house, or how many, where do you need to send the rent to your landlord. For example, she is my mom, but we have the different surnames, but I am her daughter actually. Like her surname is Atakal and my surname is Kardeşler. So you are her rent, let's say tenant. You can't, even though I am the daughter, you can't just send the rent to me because we have the different surnames. Yeah. So you have to check these. So there are a lot of Kontratları mutlaka contract. yazdırsın. So stick to your contract. This is the most important thing, she says. Read it well, understand it well, and then sign it. And also, like, actually, you know, ben sana anlatmıştım aslında bu Findex raporu şeyini. Öyle bir Hatırlıyorsan. hakları yok. Hayır, öyle bir şey isteyemezler. Sadece çalışan devlet memuru kefil isteyebilir. Ama bu evet, bizde çalışan devlet memuru kefil isteniyor. Ben de istiyorum bunu. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi geliyor, öğretmenim diyor. Benim aynı okulda öğretmen arkadaşım var, Burcu kardeşler diyor. Ben o zaman özel sektörde de olsa kefil alıyorum bunu. Ama yok işte Findex raporu istiyorum. Yok E-Devlet'ten bana falanını çıkar, planını çıkar. Böyle bir şey yok. O onun kişisel hakkıdır çünkü. O kişisellidir onun. Ben onu ilgilendirmez beni. So I just Maaşı bile you beni know, ilgilendirmez. Yani ben maaş burcusu bile istemem. O onun özeli çünkü. Zaten bizim anlayışımız ofis olarak benden 5 bin liralık ev tutuyorsa bu kirayı ödeyebileceğine inanıyordur. Maaşı 5 bin olmuş, 10 bin olmuş, 20 bin olmuş beni bağlamaz. O onun özelidir çünkü. Kişisel hakları var burada herkesin. Benim nasıl varsa yabancı vatandaşım. So, you know, when we were looking for a house for you, we called the man, the estate agency. We went there. So I just wanted to add this because this is the, you know, the one of the moments that I was Shocked. Actually. Yeah, And I got angry because, you know, my hands were tied. I couldn't do anything because she was a foreigner. We couldn't do anything. Of course, if we want to do, we would do it. But I asked that to my mom. So, do you want me to tell about the issue? Yeah, go on. Okay, so when we were searching for a house, we found the house with Fatima, you know, and we were so happy because those days the landlord was always putting pressure to Sari, you know, leave the house, leave the apartment. So, and we found a house next to our school, and it was cool. The rent was okay. Everything was the way that we wanted. So we went to see the house, and the realtor, thank God she was speaking English, you remember? And we were so happy. And then she said, okay, I can show you the house, but keep in mind, this landlord wants your kefil. What do you call kefil? Like a guarantor? Findex report. The guarantee one, Turkish people, wants the Findex report. I said, okay, stop. So Findex report is our financial report. Like the background of the finance, all of the finance, your credit cards, your bank accounts, where do you pay, where do you get your money, This all was of not all of it. He also wanted like a year. Yes, ahead. like The it rent gives you for a a back. year, Yes, it's a background of the financial report. And in Turkey, even the banks, you know, the way you go, Ziraat Bank, Ak Bank, whatever you call it, even the banks don't ask for anything, such a kind of thing. This was the first thing that made me shocked. And the second thing, I am married and I can't call the bank and say, okay, I want to see my husband's bank account, you know, in detail. If I say it, they will say, no, you don't have a right to do that. Even though you are the wife, I'm saying the wife, even though, you know, my husband's credit card is with me. I am, you know, paying everything from that card. And the bank says, no, this is his private life. You can put your nose onto that. And this, I don't know, this guy, the landlord, asked us for the Findex report. Okay, if it is something that we can give, of course, but he has no right to do that. So please don't do that. And I even asked my mom, who can I talk to about it? And she said, okay, go to chamber
the real estate chamber and write it. Let's see what happens. If you want, we can do it on Yani böyle Monday. bir durumda iki kirabedeli depozito ister. Çalıştığı kurum kimliğini de ister. Kefilin çalıştığı kurum kimliğini de isteyebilir ama sen bana maaş borcunu getir, banka hesabını getir gibi böyle bir şey So, kişisellikte They can Bu bir ask for saygı deposits olmaz for yani. 2 months. They can They ask for actually asked for a year. Do you remember? no. They have a right to do that. She They says. have a right. They to have a get right to year. do that, and they can ask for your kifis, the guarantors, like say like a school card. I'm a yeah. teacher, so they can ask for these. But these reports are the privileged ones. So these are the, let's say, private issues. I am not asking for my clients about their salary details or salary backgrounds. Nobody has a right to do that. So that's all. And this is Sarvi. Yeah, and We are searching for a house. We are in the house. I am still not homeless, thank God. Thank But God. But one more thing before we finish this, actually, the most important thing for a foreigner. Yeah, what is it called? you can close it. Yeah, what is it? İçeriye üstünden kapatacağım. Okay, shall I say it? Of course, say it. Okay, Kaan. Yeah. Kaan, it's okay. It's okay. Anneciğim öyle kalsın. It's okay. Yeah, before we finish, just remember wherever you go, either Turkey or any other countries, try to find friends and have friends that are local. Like in Turkey, everybody is helpful. Yes. And yeah, Burcu is like the most helpful one. But you need, okay, yes, I had like some really great Iranians that helped me in the beginning. I mean, some of the things that your mom just told Yes. me, Masoud told me in the beginning, like Yeah. take photos of everywhere. Masoud is also like a detailed When person. I was, getting the house, he told me like take photos of everywhere. Yes. Yeah, and keep it for yourself. Like email it to me. Yeah, I mean, yes, having friends that have your own nationality is perfect, but then the locals are the ones that can help you more than anyone else. I mean, I found it out when I talked to Oya teacher the other day, Yes. Sibo teacher, you and everybody else. Yeah, don't become reserved and talk to people. Make friends. Yes. Don't just stay in the house. Yes, do that. And give us a house for Sarvi. Yeah. Also find me a house, please. Will be helpful. If you want to work with my mom, she is in Ankara. Yeah. You can text Sarvi. Yeah. And what is the name of your place? I mean, is there like a Elif company? Emlak. Elif Emlak. Elif It's a Emlak. company. Also, if you are searching for a house In okay. Ankara. Yeah, in Ankara. Just in Ankara? Just Yes, in Ankara. just in Ankara. For Okay. now. Yeah. But if you are planning to have Istanbul's branch, you can text Inshallah. me. You can text me. I can handle it. No, really. Seriously, if you're searching for a house in Yes. Ankara, We will be you happy can- to help you. Yeah, you can go to Elif Emlak. Elif We will Emlak. post the Instagram. Yeah, you will see the Instagram account. Of hers. Is there like a Website. website? Yes. Yeah, and the website right here. I'm going to put it right here so that you can see it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Very much. Bye bye. Bye-bye. Bye. Bye.